Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çocuklarımız için okullarına beslenme yapabileceğiniz gerçekten çok lezzetli, yumuşacık, puf puf sandviç ekmeği ve lezzetli bir sandviç tarifi vereceğim. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle sandviçimizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı un ilave edip 1,5 tatlı kaşığı da tuzunu ilave ettikten sonra karıştırıyorum. İlk etapta hamurumuz ağırlaşana kadar mikser ya da spatula yardımıyla bu şekilde karıştırıyoruz. Ne zaman ki hamurumuz ağırlaştı, o zaman elimizle yoğurmaya devam edebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi unu tekrar ekledikten sonra hamurum ağırlaştı. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamının kulak memesinden yumuşak olması gerekiyor. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Hamuruma artık un eklemeyeceğim. Tam istediğim kıvamı aldı. Bu aşamada burası çok önemli. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için masamın üzerine alıyorum ve bu şekilde devam edeceğim. Masamın üzerini çok hafif unladım gördüğünüz gibi ve bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşama çok önemli. Özellikle mayalı hamurlarınızda bu aşamayı mutlaka atlamayınız. Bu sayede hamurunuz çok özlü ve ekmeklerimiz veya poğaçalarınız da çok böyle pufur pufur yumuşacık olacaktır. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Daha önce hiçbir kanalda görmediğiniz o püf noktasından bahsetmek istiyorum. Şimdi hamurumu yoğurdum ve burada hamuruma çok dikkat edin. Bakın üzerinin görüntüsüne böyle dalgalı dalgalı. Şimdi tekrardan üzerinin kurumaması için bu şekilde kapattım. Sadece ortalığı toplayana kadar hamurunuzu bu şekilde kenara alın. Çıkan bulaşıkları toplayın, mutfağa koyun ve gelin tekrar yoğurun. Bakın hamurun özü nasıl değişti, kıvamın görüntüsü nasıl değişti. Siz de görüyorsunuz. Zaten hamurunuzu elinize aldığınız anda fark edeceksiniz, böyle hamur kendisini bırakmış ve çok özlü bir kıvam almış olacaktır. Evet, bu aşamadan sonra hamurumu tekrar kabıma koyuyorum ve kapağını kapatıp yaklaşık 35-40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Bu hareketi yapmayı çok seviyorum. Bakar mısınız, çıkan baloncuklar oldu. Gerçekten fosur fosur bir hamur oldu. Şimdi hamurumu tekrardan masamın üzerine alıyorum ve biraz daha yoğurup içindeki gazın çıkmasını sağlıyorum. Evet, bu aşamada hamur kartı yardımıyla hamurumuzu bu şekilde eşit parçalara bölüyoruz. Ve böldüğümüz her parçadan mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyoruz. Evet, bezelerimi oluşturdum. Şimdi temiz bir tepsinin üzerine unluyorum ve bezelerimi üzerine yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sandviçlerimizi yapmaya geçiyoruz. Bezemi masamın üzerine aldım. Merdane yardımıyla bu şekilde tek taraflı olarak uzunlamasını açıyorum. Açtığım bezemin yarısını bu şekilde zeytinyağıyla yağlıyorum ve üzerini bu şekilde kapatıyorum ve uç tarafından kaldırıyorum ki genişleme olmasın.
Daha sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Evet, ikinci bezeyi tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aldım. Sadece üzerine hafif bastırdım ve tek taraflı olarak merdane yardımıyla açıyorum. Daha sonra yarısını zeytinyağıyla yağlıyorum gördüğünüz gibi. Bunu yapmamızdaki sebep sandviçlerimiz pişerken birbirine yapışmaması. Gördüğünüz gibi uç tarafından kaldırıyorum. Diğer taraftan kaldırırsanız şekilsiz olacaktır. Bütün bezelerime aynı işlemle devam ediyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tüm sandviçlerimi yaptım. Şimdi tepsi mayası için 20 dakika bekletiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tepsi mayasından sonra sandviçlerim gayet güzel kabardı. Bu aşamada bir yumurtanın sarısı ve biraz süt damlattıktan sonra narin bir şekilde üzerlerine sürüyorum. Evet, yumurta sarılarını sürdüm. Şimdi elimde olan yulafları bu şekilde üzerlerine serpiyorum. Dilerseniz bu aşamada çörek otu, susam ya da haşhaş tohumu da ekleyebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altının üzerine kızarmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sandviç ekmeklerimi fırından çıkardım. Biraz da soğumasını bekledim. Çok soğuk değiller ama zamanım yok. O yüzden videoyu hemen bitirmem gerekiyor. Size hemen şimdi nasıl sandviç yaptığımı, özellikle oğlumun en çok sevdiği sandviç tarifini vermek istiyorum. Oğlum bu şekilde yiyor ve severek yiyor. Öncelikle şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız yumuşaklığına? Pamuk gibi oldu gerçekten, şöyle. Pamuk pamuk, inanılmaz lezzetli bir şey oluyor. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi pamuk gibi. İçi de gayet güzel. Bakın, açtığım gibi hiçbir şekilde yapışma falan yok. Şöyle haşlamış olduğum yumurtayı böyle arasına aldım. Tabii siz istediğiniz gibi kendi zevkinize göre de yapabilirsiniz ama bunu çocukların çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü benim oğlum öyle çok kolay her şeyi yemez. Çok seçicidir bu anlamda. O yüzden bu sandviçi sevmesi benim için gerçekten büyük alternatif oluyor. Bu şekilde yumurtaları döşedim. Aralarına da dilimlediğim halka soğanları yerleştiriyorum bu şekilde. Dilerseniz soğan da koymayabilirsiniz tabii ki. Ve yine olmazsa olmaz marul ya da kıvırcık bu şekilde. Ve yine olmazsa olmaz şöyle az bir şey, çok az. Çok fazla değil, şöyle hafif aroma katacak kadar mayonez diyorum. Ben bile çok severek yiyorum bunu. Bakın, harika bir şey oldu. Bunu bu şekilde yapıyorum ve sabahları beslenme çantasına koyuyorum. Bu ona yetiyor. Zaten içinde yumurta olduğu için kesinlikle doyuruyor çocuğumu. Bakar mısınız? Şimdi hemen sizin için tadına bakmak istiyorum bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Çok güzel oldu. Gerçekten inanılmaz lezzetli ve yumuşacık, pamuk gibi. Bakın, pamuk pamuk. Ve çok lezzetli oldu. Bu sandviç tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklarınız bayılacak. Öyle söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte okula giderken çocuklarımızın çantalarına rahatlıkla koyabileceğimiz sandviç tarifleri vermek istedim ve farklı şekilde göstermek istedim. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.